Sence bizi neden dışarı çıkardılar? Yalnız konuşmak istediler bence. Bence de. Ne konuşuyorlar ki? Hem kim o adamlar? Bilmiyorum ama çok ciddiler. Kötü bir şey mi konuşuyorlar acaba? Nasıl yani? Baksana hiç gülmediler. Kesin kötü bir şey oldu. Merak etme Yusuf amcayla annem kötü bir şey olmasına da izin vermezler. Evet ama ya polis o adamlar? O zaman annenler de kurtaramaz beni. Polis mi? Polisten neden korkuyorsun ki? Çünkü beni dilencilik yaparken görmüş olabilirler. Götürmeye gelmiş olabilirler beni. Hayır. Böyle bir şey yapmazlar. Sen isteyip dilencilik yapmadık ki. Senin bir suçun yok. Evet ama korkuyorum Elif. Korkma. Hiç kimse hiçbir yere götüremezsin. Ben durdururum onları. Engel olurum. Henüz çocuğun babası Kamil Çiftçi'nin hakkında hüküm kesinlik kazanmadığı için süreç beklemede. Anlıyorum. Ancak kurumun avukatları kesin konuşamamakla birlikte yüksek ihtimalle tutuklanabileceğini söylüyorlar. Çocuğun bakımını gönüllü olarak üstlenecek bir akrabasının olmadığı da ortada. Ya bakın aslında biz Hakkı'ya bakmak için gönüllüyüz. Yani evet kan bağımız yok ama onunla çok iyi bakacağımızdan emin olabilirsiniz. Bundan şüphemiz yok hanımefendi. Ancak böyle bir şey kanunen söz konusu bile değil. Çocuğun sorumluluk ve bakımı gönüllü bir akrabası tarafından üstlenilmediği sürece yapılacak tek şey çocuğun çocuk esirgeme kurumuna teslim edilmesidir. Ama bakın o daha çok küçük. Yani onun şu anda gerçek bir aileye, sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Ya annesi öldükten sonra da çok zor günler yaşamış zaten. Anlıyorum fakat bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok maalesef. Ama olmalı yani muhakkak olmalı. Yazık değil mi ufacık çocuğa? Melek Hanım, yasalar karşısında hepimizin eli kolu bağlı. Yani davanın sonuçlanmasını beklemekten başka çaremiz yok. Hadi Veysel abi, ver kararını. Vaktim yok benim. Erkut, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Beni katil mi edeceksin ya? Abi, ölmeyi öldürmeye tercih mi ediyorsun? He? Ya Erkut, oğlum sen delirdin mi ya? Bak yapma gözünü seveyim ya. Elimi kanımı bulayım ya. Seninle bunca yıllık değil mi? Bir hukukumuz var. Bak, oturalım, konuşalım. Belki bir orta yol buluruz. Pazarlık edecek durumda değilsin Veysel abi. Teklifim net. Ya bugün burada Ümit'i vurursun ya da ben biraz sonra ikinizi birden vururum abi. Anlaşılır konuştuğumu düşünüyorum Veysel abi. Erkut, ne yapıyorsun oğlum ya? Şeytan doldurur. Çek şu silahı ya. Hadi abi o zaman. Hadi. Hadi. Hadi.
Bizi bu süreçten haberdar edersiniz değil mi? Tabii. Ama biliyorsunuz ki sürecin işlemesi çocuğun babasının davasının sonuçlanmasıyla eş zamanlı olur. Peki bu davanın sonuçlanması çok uzun sürer mi? Sanmıyoruz. Kısa bir süre içerisinde belli olacaktır. İrtibat bilgilerimiz bu kartta. Buyurun. Herhangi bir durumda bizi haberdar edin lütfen. En kısa zamanda süreci başlatmak zorundayız. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Size de. Onlar polis değildi değil mi Yusuf amca? Beni alıp götürmeyecekler değil mi? Babam gibi tutuklamayacaklar. Sakin ol, sakin. Onlar polis falan değildi Hakkı. Gerçekten mi? Hem niye korkuyorsun ki? Polisler niye seni tutuklasın? Hani babam bana zorla dilencilik yaptırdı ya. O zaman polisler gelince hemen kaç demişti. Hakkı'cığım sen polislerden korkma. Hem sen o zaman isteyerek yapmıyordun. Evet. Bak Hakkı'cığım, artık korkmana gerek yok. Her şey çok güzel olacak, inan bana. Korkma. Tamam. Hakkı, hani sen okulunu özlemiştin. Bak biraz daha oyalanırsan geç kalacaksın. O zaman hemen gidelim. Çocuklar, kapıda beni bekleyin. Melek Hanım, siz de lütfen merak etmeyin. Bakınız ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Hadi abi davran artık. Vay be. Veysel abiye bak ne hale gelmiş. Erkeklikten eser kalmamış. O kararlılığından, he? Dik başlığından, o gözü peklikten, he? Benim tanıdığım Veysel abi böyle değildi ya. Girişken bir adamdı. O gitmiş, yerine korkak, ezik, tutuk bir adam gelmiş. Yazık, çok yazık. Böyle mi sahip çıkacaksın karına, kızına, çocuğuna? He? Bence hala senin içinde bir umut kırıntısı var abi. Hadi abi, hadi. Kendi kaderini kendin çiz abi. Yap şu işi. Ben yok hala yapamam diyorsan... o zaman sonuçlarına katlanırsın abi. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Size diyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Veysel. Veysel saçmalama. İndir o silahı. İndir. Bak Veysel. Bu herif sana ne dedi bilmiyorum. Ama yaptığın çok büyük hata, tamam mı? Bak kandırmış seni Veysel, indir. Ya dün daha sen bana gel beraber iş yapalım demiyor muydun? İndir. Allah'ım sen beni affet. Tülay'ım sen de affet beni. Öldürmezsen ölürsün dedi. Başka bir yol bırakmadı ki bana. Veysel, bak sakın böyle bir şey yapma. Eğer bunu yaparsan hapislerde çürürsün. Sakın Veysel, sakın. Beni düşünmüyorsan kendini düşün, sakın. Veysel sakın yapma. Veysel indir o silahı, Veysel. İndir.
Hadi bakalım çocuklar, iyi dersler. Öğretmeninizi iyi dinleyin, tamam mı? Tamam Yusuf amca. Tamam Yusuf amca. Ama bak soracağım ona göre. Tamam Yusuf amca. Tamam Yusuf amca. Hadi bakalım. Görüşürüz. Aa Taylan. Günaydın. Ah be çocuk. Nasıl yapacağız? Seni yanımda nasıl tutacağım? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Abi ne çabuk vazgeçtin ya. Sıksaydın birkaç tane daha belki vardır içinde. Erkut, dalga mı geçiyorsun oğlum sen lan? Ne yapıyorsun ha? Dur be abi hemen celallenme. Öyle ufak bir test yapalım dedik. Lan ne testi ya? Başlarım şimdi senin testine mesine ha. Adamı öldürüyordum az daha ya. Tamam işte abi. Ben de onu merak ettim zaten. Bakalım öldürebilecek misin yoksa kaçacak mısın? Bir nevi cesaret testi yani. Oğlum sen kafayı mı şuttun ya? Ha? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya Veysel abi. Abi bak seninle iyi kötü bir sürü şey yaşadık. Uzun zamandır bir hukukumuz var değil mi? Varsa var. Ne yapalım yani? Yani diyeceğim o ki Veysel abi. Bak benim senin gibi cesur, sadık birine ihtiyacım var. Bugün bu sınavı geçtin. Benim için adam öldürebileceğini gösterdin. Diyorum ki unut şu belgeyi. Ha? Unut bütün olanları, gel adamım ol. Sana cillop gibi bir hayat teklif ediyorum abi. Ha? Sana gelince yavru aslan. Seni bu seferlik affediyorum. Ama bu her sefer affedeceğim anlamına gelmez. En ufak bir yamuğunu görürsem gırtlağına çökerim. Anladın mı beni? Eğer o belgenin peşine düşersen beni üzersin bak. Beni üzersen ben de seni üzerim. Üzmekle de kalmam, hayatını alırım. Şakam olmadığını anlamışsındır herhalde değil mi? Salın şu iti. Bana bak. Seni bir daha çevremde görürsem bu sefer affetmem, haberin olsun. Defol şimdi. Defol şimdi. Defol! Defol lan! Görüyor musun Veysel abi? Akıllı çocuk. Hemen uzadı. Beni hiç uğraştırmadı. Beni karşısına almaya cesaret edemedi yani. Feyz al abi, feyz. Ya Erkut, ne istiyorsun benden sen ya? Ha? Ya abi dedim ya, gel adamım ol. Ha? Krallar gibi yaşatayım seni. Ya onu anladım Erkut. Adamın olunca ne yapacağım onu söyle bana. Sen orasını karıştırma abi. Sen hele bir kararını ver. Onu yolda anlatırım ben sana. Bak 24 saatim var Veysel abi. İyi düşün taşın. He. Reddedersen de ben de ona göre tavır alırım. Haberin olsun. Bu kumaşlar senin. Sadece kenarlarına dikiş olacak değil mi? Evet evet, sen bunları bitir, ben ipliklerini de getiririm. Tamam. Nasıl gidiyor, var mı problem? Yok bir problem. Aysel'cim bunlar da senin ama dikişten önce ütü gerektiriyor hepsi. Tamam merak etme ben hemen hallederim. Melek, Hakkı nasıl? Sorma Aysel, hiç sorma. Ne oldu? Sosyal hizmetlerden geldiler bugün. Ne diyorsun? Ya bu kadar çabuk mu? Yoksa götürdüler mi? Yok, yani götürmediler de... Yani işlemleri başlatmışlar. Haberdar etmek için gelmişler. Yani her an gelip alabilirler. Yani bir akrabaları falan da yokmuş. Babası da hüküm giyince...
Gelip çocuk esirgeme kurumuna götürmeleri gerekiyormuş. Ay çok üzüldüm gerçekten. Ya aslında Hakkı sizinle çok mutluydu. Yani sen, Yusuf Bey. Çok güzel ilgileniyordunuz onunla. Eğer onu alıp götürürlerse çok üzülürüm Aysel. Yani elimden hiçbir şey gelmiyor benim. Ya senin de başını şişirdim. Ay, olur mu öyle şey Melek? Ya senin derdin benim derdim. Sağ ol Aysel. Hadi tutmayayım ben seni. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, yazdı mı herkes? Evet. Güzel. O zaman soruyorum. Kim kalkmak ister? Hakkı'cığım kalkmak ister misin? Tamam. Bize bir tane çoğul ismi örnek verir misin? Ağaçlar öğretmenim. Peki orman? Orman topluluk ismidir. Aferin Hakkı'cığım, oturabilirsin. Kocaman bir artı. Ayrıca okula gelememene rağmen derslerinden geri kalmadığın için ve gayret sarf ettiğin için de bir artı daha veriyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Elif sayesinde biz sürekli birlikte çalıştık. O yüzden geri kalmadım. Bana işlediğiniz tüm konuları anlattı. Öyle mi? Ne güzel. Çocuklar, yardımlar da tıpkı çiçekler gibidir. Ne kadar taze verilirse o kadar mutlu eder insanı. Elif arkadaşınız çok güzel bir davranış sergilemiş. Hakkı arkadaşına zor zamanda yardımcı olmuş. Bilgilerini onunla paylaşmış. Sizlerden geri kalmamasına engel olmuş. Elifçim, bu güzel davranışın için seni tekrardan tebrik ederim. Aferin sana. Teşekkür ederim öğretmenim. Tamam, şimdi kim kalkmak ister? Kalk bakalım. Ulan tabancada mermi olsaydı resmen katil olacaktım, iyi mi? Nasıl gözümü korkuttuysa şerefsiz. Şuurumu kaybettim ya. Bunun teklifini kabul edersem daha bana bir sürü pis iş yıkar. Sonra kurtulabilirsen. Maşası olurum lan, elinde oyuncak olurum. Vallahi ocağım söner. Tülay'ıma ne derim ya, Murat'a ne derim? Ben bu işlerden elimi eteğimi çektim ya. Kendi halimden, namusumda yaşayıp gitmek istiyorum ben ya. Vay canına ya. Ulan nereden girdim bu borca harca yeniden? Adamlar beni bir tenhada yakalarsa vallahi gırtlağıma çökerler ya. Bu Erkut Tekin değil ama adamlar da hiç değil vallahi ya. Of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Çık şimdi işin içinden çıkabilirsen. Of. Ölüyordum ya. Resmen ölüyordum. Adam bildiğin tetiği çekti. Manyak mıdır nedir lan bu adam? Var ya eğer o silah boş olmasaydı... Neyse. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu Erkut manyağın teki ya. İyi de ben ne yapacağım şimdi? En iyisi ortalarda bir süre görünmemek. Evet. Kocacığımla buluşup bir konuşalım bakalım. Beni böyle bir görsün de çimen gözlüsünden o kadar kolay vazgeçebiliyor mu görelim. Cevap vermiyor bak. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Açacaksın o telefonu. Bak hala arıyor ya. Hala arıyor ya. Efendim Asuman, ne var? Merhaba. Müsait miydin ya? Rahatsız etmedim umarım. Ne haber, nasılsın? Kızım, bunu sormak için mi arıyorsun beni? Ya oyalama beni, işim gücüm var Asuman.
Muhakkak öyledir de ben seni şey için rahatsız ettim. Biz bugün bir görüşse miydik ya? Hatta hemen şu an, şimdi. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Ne görüşmesi kızım? Ya dur bir hemen celallenme. Yani senin için farklılık olur diye dedim ben. Yani hep iş olmaz sonuçta değil mi? Ya Asuman, biz yarın boşanıyoruz, duruşmamız var. Farkındasın değil mi? Biliyorum Erkut, biliyorum da yani sonuçta kanla bıçakla düşman değiliz değil mi? İki medeni insan gibi oturup konuşabiliriz. Hadi ne olur ya. Hem vallahi bak çok fazla vaktini de almayacağım gerçekten. Kızım, ya gelmişiz son düzlüğe oturup muhabbet mi edeceğiz şimdi Asuman? Ya niye öyle diyorsun? Ya Asuman, sıktın ama tamam. Ne söyleyeceksen yarın mahkemede söylersin. Ya ama ben o kadar hazırlandım ettim şimdi. En azından bir yemeğe falan çıksak ha? Lütfen ya, yalvarıyorum. Ya sen laftan anlamıyor musun kızım? Bitti diyorum artık. Sen yoluna, ben yoluma. Hadi sana afiyet olsun. Erkut. Çocuklar, bir duyurum olacak ama böyle konuşmaya devam ederseniz söylemekten vazgeçeceğim. Çocuklar, bu dönemin sonunda arkadaşlarınız, velileriniz ve öğretmenleriniz için hazırlayıp sunacağımız bir piyes sergileyeceğiz. Bu yüzden de çalışmalara hemen başlamamız gerekiyor. Yaşasın. Yaşasın. Ben de rol almak istiyorum. Bana rol verecek misiniz? Şşt, çocuklar lütfen. Ben istiyorum ki hepiniz bu işin içinde olun. Bir ucundan tutun. Bakın, oynayacağınız piyesi bilmeyen, sevmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Benim de çocukken en sevdiğim masallardan biriydi. Oyunun adı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Şimdi dağıtacağım metni güzelce okuyun akşam. Sonra tekrardan konuşalım. Çocuklar, rol alamadım diye de lütfen hiç kimse üzülmesin, tamam mı? Hepiniz bir şekilde görev alacaksınız çünkü. Ben prenses olacağım. Kimse prenses falan olmayacak. Ben prenses olacağım. Niyeymiş? Ben prenses olacağım. Sence de ol. Daha çok yakışır. Çocuklar, metni güzelce okuyun. Yarın karar vereceğiz, tamam mı? Kimin hangi karakteri oynayacağına. Bence prenses sen olmasın Elif. Çok yakışır. Dağıttınız mı? Hadi şimdiden başlayın bakalım okumaya. Akşam evde devam edersiniz kaldığınız yerden. Tamam mı? Bugün öğretmen Hakkı Türkçe dersinden bir soru sordu. Hakkı da hemen bildi. Aferin ana. Abla, soğanlar kavruldu. Ne yapayım, domatesleri de ekleyelim mi? Ekle canım, ben domatesleri veriyorum birazdan. Hem sadece Türkçe değil, matematik dersinde de öyle. Hakkı bütün soruları çözdü. Aferin vallahi ona. Yani okuldan bu kadar ayrı kaldı ama altından kalkmayı başarmış. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Hakkı bana teşekkür etti sınıfta. Aa, neden? Hani ben onu çalıştırmıştım ya. Ders dilinden geri kalmasın diye hani. Evet. İşte bütün soruları bilince çok teşekkür etti. Öğretmenim de aferin dedi bana. Aferin iyi kalpli kızıma benim. Hakkı okula döndüğü için o kadar sevinçliyim ki yine hep beraberiz. Anneciğim, İnce ne yapıyor yukarıda? O boyama yapıyordu. Git çağır istersen, yemek birazdan hazır olur. Tamam mı anneciğim? Cimcime ya, birine yardım etmeden rahat duramıyor. İnşallah bundan sonra da Hakkı için hayırlısı olur. İnşallah. Ya, sosyal hizmetlerden geldiler bugün. Hakkı için. Aa, neden? Babasının durumu malum. Eğer ceza alırsa Hakkı'yı çocuk esirgeme kurumuna götürecekler. Ay ne diyorsun abla?
Zaten okulu öyle özlemişim ki. Arkadaşlarım da beni gördüğünde mutlu oldular. Bir de öğretmenimiz bir soru sordu bana. Bildin mi peki? Evet, hemen söyledim doğru cevabı. Bana 2 tane artı verdi. Tebrik ederim. Güzel bir gün geçirmişsin anlaşılan. Evet, son derste öğretmen bir duyuru yaptı. Dönem sonunda piyes oynayacakmışız okulda. Ya ne güzel. Peki ne oynayacakmışsınız? Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri. Bugün okuyup ezberleyeceğiz, yarın rolleri seçeceğiz. Peki sen hangi rolü oynayacaksın? Karar verdin mi? Prens. Prens. Hadi bakalım. Pamuk Prenses uyanır. Prenses sarılır. Bütün cüceler hep bir ağızdan sevinçle yaşasın diye bağırırlar. Herkes çok mutluyken oyun biter ve perde kapanır. Çok güzelmiş Elif abla. Şimdi siz burada yazılanları oynayacaksınız değil mi? Hı, evet. Ne kadar eğlenceli. Sanki masal kitabın içine girmiş gibi. Kim olacak? Cüceler kim olacak? Daha bilmiyoruz. Öğretmen seçecek. Peki prenses kim? Belli mi? Kim oynayacak onu? Onu da öğretmen seçecek yarın ama. Bugün sadece hepimizin bunu okumasını istedi. Ay çok heyecanlı. İnşallah sen prenses olursun Elif abla. Ya aslında cücelerden neşeli olan var ya, o da olabilirim bence. Ya hayır. Sen çok güzel prenses olursun Elif abla. Sen. Tamam İnci, yarın göreceğiz. Sen sabret. Bugün uyumadan prenses olman için dua edeceğim. Hadi yemeğe gidelim artık. Tamam. Elif abla bir kez daha okur musun yatmadan önce? Okurum tabii. Yaşasın! Hadi inelim artık. Aşırı Pamuk Prensesimiz geliyor. Lan of. Ne halt yiyeceğim lan ben? Ah be Tülay'ım. Ah be Tülay'ım. Bak, sana söz veriyorum. Seni bundan sonra hiç üzmeyeceğim. Sen ne dersen o olacak. Hem ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar demişler. Sen de bizim yuvamızı buldun. Yuvamızı sen yaptın. Minik kuşum. Ne diyorsun? Benimle bu hayata var mısın? Evet mi? Ha? Evet. Evet Veysel. Tülay Hanım, benimle bir ömrü yaşamaya var mısınız? Sonuna kadar. Tülay'ım var ya, bir uğurlu geldi vallahi. İşler birdenbire açıldı. Yok canım, olacağı varmış. Ya sen öyle demesine bakma. Sanırsın böyle bir görsen 40 yıllık tezgahtar ha. Ya iyi de bu arabayı alacak parayı nereden buldun? Tülay abla verdi baba. Her şey onun sayesinde oldu. Bilezikler değil mi? Evet ama kızmak yok bak çocuğa. Ben zorladım. Hem iyi ki vermişim. Baksana seyyar bir dükkanımız var artık. Gel lan buraya, gel. Ah be Tülay'ım.
Onca zaman kahrımı çektin. Burayı yuva ettin. Beni adam ettin. Vallahi sıkıştım, daraldım ya. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ya. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Of, ne yaparsam yapayım huzur kalmayacak. Of, hepsi benim yüzümden ya. Hepsi benim yüzümden ya. Ulan şöyle arkamızda sağlam değil ki sırtımızı dayasak. Şöyle yürekten biri çıkıp da al Veysel şu parayı. Borçlarını kapat. Karını üzme. Şu adam gibi yaşa falan desin. Hay ben böyle kaderinde, gelmişinde, geçmişinde. Ya ne yapacağız Murat? Bulamadık Veysel'i. Allah Allah, her yere baktık, yok işte. Veysel! Baba! Veysel dönmüşsün. Allah'ım şükürler olsun. Ya baba, sen nerelerdesin? Öldük meraktan. Veysel niye telefonlarımızı açmadın? Ya aklımız çıkıyordu sana bir şey oldu diye. Sokak sokak her yeri dolaştık. İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Bir şey yok. Ya baba, doğru düzgün cevap versene. Neredeydin? Neredeydin sen? Oğlum nerede olacağım? Para peşindeydim işte. Veysel, ya bu sefer ömrümüzden ömür gitti vallahi. Yani keşke bir arasaydın. Ya ne bileyim bir şey yapsaydın be. Tülay, bu fırsat olmadı işte. Ne yapayım yani? Baba, ya bir insanın bütün gece evine gelmeyecek kadar önemli ne işi olabilir ki? Ya tamam oğlum, tamam. Yaptık bir eşeklik. Ama geldik buradayız işte. Allah'ım sana şükürler olsun. Veysel'imizi bağışladın bize. Ya alacaklılar peşine düştü. Sana zarar verdi diye düşündük. Çok korktuk baba. Yok ya, iyiyim ya. İyiyim. Sıkıntı yok da sen asıl şey yaptın mı o şeyi? Neyi? Ya şey vardı ya hani senin ödemen gereken. Ha, sen o konuyu diyorsun ya. Kasma baba. Tülay abla her şeyi biliyor, anlattım. Ha, öyle mi? Tamam, ne yaptın? Geri götürdün mü parayı? Lan yoksa? Yok babacığım yok. Hiç olur mu öyle şey? Gittim verdim tabii canım, adamın ellere tıkır tıkır saydım parayı. İyi bari, zaten zordayız. Bir de onları başımıza bela etmeyelim. Oğlum sen bilmezsin, bak bunlar var ya, insana en büyük belayı açan bu kesimdir yani, söyleyeyim sana. Of. Tülay, ben yorgunum ya, biraz gidip yatmak istiyorum. Uzanacağım şöyle. Tamam canım, nasıl istersen. Ay. Of. Ay. Baksana babanın haline. Borçların peşine düşmekten ne hale gelmiş. Hiç sorma be abla. Bir de kalktım şu tefeci mevzusu yüzünden babama yalan söyledim be. Ne yapayım abla? Doğruyu mu söyleseydim? Ne diyeyim? Baba biliyor musun, ben tefeciye parayı götürürken çaldırdım mı diyeyim? Ya abla, adam üzüntüden kahrolur. Ha bir de üstüne üstlük benim canımı okur. Ay. Allah'ım ya. Yarın duruşmamız varmış. Hiç bilmiyordum zaten ben de. Of. Adamda resmen Katrin adı var ya. Ne yaptıysam olmuyor. Tatlı dil yılanın dilinden falan çıkarmıyormuş ya. Yok, gördük arkadaş, gördük. Resmen gözünde bir hiçmişim ben onun ya. Adamın vicdanı şu kadarcık sızlamadı ya, şu kadarcık. Resmen sen yoluna, ben yoluma dedi yani. Ama yok öyle. Benden o kadar kolay kurtulamazsın Erkut Bey. Yollarımız falan ayrılmayacak. Ayrılmıyorum senden. Boşanmıyorum ya. Boşanmıyorum. Anca rüyanda görürsün. Sen bana karşı mı geliyorsun ha? Sen kimsin kim? Ne oluyor yine ya? Bundan sonra burada kalacaksın diyorsan burada kalacaksın. Ama yani ben burada nasıl kalırım ki? Hem çok soğuk hem de havasız. O zaman sen benim odama yerleş. Bu ne ya? Bu ne yüzsüzlük? Yani hayır,
Bakın öyle değil. Nasıl peki? Ya bulmuş da bunuyorsun ya. Sen ne kadar açgözlüymüşsün böyle. Yani ben öyle demek istemedim. Sen zaten bir şey diyemezsin. Çünkü sen benim hizmetçimsin. Benim ağzımdan çıkan her şey senin için emir. Ne oluyor yine ya? Ya ben anlatmaya çalışıyorum ama ya ben burada nasıl kalırım ki? Nasıl yani? Hayırdır Asuman? Hı? Hesap mı soruyorsun sen bana? Yok da... O zaman bakışlarına da söylediklerine dikkat et. Bu ne ya? İkiniz de haddinizi bileceksiniz. Hem sana ne oluyor? Hı? O mu kurtaracak seni? Ona mı güveniyorsun? Bak sen bu evde kalıyorsan ben izin verdiğim için. Ona da fazla güvenme. Neticede bir hizmetçi parçası. Arzu, bak yanlış anlama ama buraya köpek bağlasan durmaz. Hem çok soğuk hem de bak rutubet falan var. Tamam. Bu kadar üzüldüysen siz odaları değiştirin. Sen onun odasında kal, sen onun odasında. Hı? Ya hayır yani ne güzel odada kalıyordu işte. Şimdi ne gerek var böyle bir şeye? Ay yok öyle bir oda. Müze yaptım ben odayı, tamam mı? Yok öyle bir oda artık. Ya ama... Yeter, yeter. Mızmızlanmayın artık. Bak burası otel değil. Ben ne diyorsam o. Beğenen kalır, beğenmeyen güle güle. Şuna bak ya. Evin en güzel odasını sana verecektim ben. Alt tarafı hizmetçi parçasısın. Arzu sen ne yapıyorsun ya? Ha? Susayım diyorum ama. Sus Asuman o zaman. Ya bırak Allah aşkına. Zaten konuşmamak için kendimi zor tutuyorum. Asuman kapa çeneni. Bu evde senin hakkın olduğu kadar onun da hakkı var. Ha, sus. Ya seninki nasıl bir vicdan Allah aşkına ya? Kadın hasta hafızasını kaybetmiş. Elinden zorla imza aldın zaten. Oh ne güzel. Bak bu ev zamanında senin babanın eviydi evet ama o da bu evin hanımıydı unutma. Asuman sus diyorum anlamıyor musun sen ha? Anlamıyor musun? Hem sen bu cesareti nereden buluyorsun ha? Nereden geliyor bu cesaret? Ya sana ne ya sana ne? Sanki kendisi sütten çıkma ak kaşık bana. Karşıma geçmiş bana ders veriyor. Sen o dersi önce kendine ver güzelim. Tamam mı? Çünkü dünyada beni sorgulayacak son kişi bile değilsin sen. Bu yaptığın çok büyük haksızlık. Sen neyine güveniyorsun ya? Ha? Sen neyine güveniyorsun da böyle konuşuyorsun? Seni kim işe alırdı? Hı? Kim alırdı? Kocan bile dehledi seni. Bak Asuman iyice gözüme batıyorsun. Ve seni son kez uyarıyorum. Ya çeneni kapatır, oturursun. Ya da ikiniz de o beğenmediğiniz odayı arayacak hale gelirsiniz. Benden söylemesi. Abla niye zahmet ettin? Söyleseydin ya ben yardım ederdim. Olur mu öyle şey Zeynep'ciğim? 2 dakikalık iş. Abla atölyede de yoruluyorsun zaten. Bir de evde böyle. Olsun bir şey olmaz. Buyur anneciğim. Sağ ol kızım. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun anne. Senin buyur. Kızlar, ya bu oyun oynamak için sanki biraz geç oldu ha. Çıkıp odanızda sakince bir şey mi oynasanız acaba? Tamam Melek teyze ya. Ben bu zaten beceremedim bir türlü. Kızlar tamam bırakın ben toparlarım hadi. Tamam anne. Tamam Melek teyze. Anne, sen ilaçlarını aldın değil mi? Zeynep verdi kızım. Sağ olsun. İyi anne. Oğlum, iyi misin sen? Bir sorun mu var? Yo, iyiyim anne. Emin misin?
Pek sessizsin bu gece. Aklım işlerde kaldı. Neyse ben çalışmaya gideyim. Senin çayını içseydin bari. Tamam abla, aldım çayımı da. Peki. Kolay değil tabii. Tüm yük omuzlarında. Bir de her şey üst üste geldi bu aralar. Zor günler geçiriyor. Ben bir Selim'e bakayım anne. İyi edersin kızım. Selim, müsaitsen biraz konuşalım mı? Buyur abla. Ev meselesine sıkın değil mi canım? Peki bir gelişme var mı? Yok. Peki üst düzey yöneticilerinden biriyle görüşebildin mi? Konuştum. Ama borcu ertelemeyi kabul etmediler. Onların da yetkileri sınırlıymış. Öyle mi? Aklımı kaybetmem az kaldı. Koskoca ev. Anılarımızla birlikte elimden kayıp gidiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Selim, olur mu öyle şey? Ne kadar çalışıp çabaladığını görüyorum ben. Evi kaybettikten sonra hiçbir anlamı yok abla. Deme öyle Selim. Yani hiçbir şey bitmiş değil henüz. Allah'tan ümit kesilmez. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar canım